Merhaba, ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki Okka olarak karşınızdayız. Bu videomuzda toprak altı su yalıtımı ile ilgili detayları ve maliyetleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Önceki videolarımızdaki gibi süreci kesintisiz olarak izleyebilmeniz için ilk kısımda herhangi bir anlatımımız yok. Videonun ilerleyen aşamasında deneyimlerimizi bulabilirsiniz.
Ya bismillah. Fazla hastası götür getirme. Sadece yerinde şey yap ya. Ha öyle doldur. Ha. Gözüne kalmasın tamam mı?
Detaylara geçmeden önce bu projenin başında sertifikalı bir pasif ev yapma hedefiyle yola çıktığımızı ve inşaat konusunda daha önce herhangi bir tecrübemizin olmadığını hatırlatmak istiyorum. Zor bir hedefimiz ve bizim için dezavantajlı bir başlangıç noktamız vardı. Bunun üstesinden gelebilmek için şöyle bir yöntem geliştirdik. Yurt dışındaki pasif house projelerinde gördüğümüz güvenilirliği yüksek ve dokümantasyonu detaylı olan ürünleri tercih edersek uygulama adımlarını araştırmak ve öğrenmek bizim için kolay olur diye düşündük. Bu süreçte araştırma yaparken Sakarya'daki Weber bayisi olan VHD Yalıtım'la yani Vahdettin Bey ile tanışma şansımız oldu. Kendisi hem bilgisiyle hem de destekleyici yaklaşımıyla bize gerçekten çok yardımcı oldu. Ayrıca Weber'in inşaatın tüm aşamalarına yönelik geniş bir ürün gamına sahip olması sürecin tamamını tek elden yönetmeyi sağladığı için bize de büyük bir avantaj sağladı diyebilirim. Videolarda göreceğiniz ya da uygulamalardaki ürünleri net bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu ürünlerin teknik detaylarını uzman düzeyinde anlatacak herhangi bir tecrübemiz yok. O yüzden araştırma kısmını size bırakıyoruz. Ürünlerin web sayfalarından, dokümanlarından detayları incelemenizi öneririz. Böylece başka markalarla kıyaslama yapabilir, kendi ihtiyaçlarınıza ya da bütçenize göre en doğru çözümü bulabilirsiniz. Bizim buradaki amacımız sadece kendi tercih ettiğimiz ürünleri göstererek bir referans noktası sunmak. Uygulama adımlarına geçmeden önce şu soruya da cevap vermek gerekiyor. Bu uygulamayı kim yapacaktı? Sürecin başında biraz araştırdık. Birkaç yerden teklif aldık. Ama bu tekliflerin ortak noktası şuydu. Temizlik aşamasının çok dikkat edilmediğini, raspa ve fırçayla yarım günde temizliği yapacaklarını söyledi çoğu uygulamacı. Ayrıca malzemelerin uygulanması arasında bekleme süresi yani kürlenme süresi olarak ifade edilen durumun da çok bilindiğini söyleyemeyiz. Genellikle 2 günde biz bu işi yapıp size teslim ederiz gibi cevaplar aldığımız için bizim kafamızda biraz soru işareti oluştu. Yurt dışındaki videolardan ve detaylı anlatımlardan öğrendiğimiz kadarıyla temizlik, yüzey hazırlığı, uygulamalar arasındaki bekleme süresi bu işin en kritik noktaları. Hatta bazı uygulamalarda 2-3 gün beklemeniz gerekiyor. Bu konuları dikkatlice yapmak istediğimizde ve ustalardan bu minvalde teklifler almaya başladığımızda ya fiyat çok yükseldi ya da biz bunu yapamayız şeklinde net geri dönüşler aldık. Çünkü malzemeyi uyguladıktan sonra işte 2-3 saatte uygulama tamamlanıyor. Sonra gidip ertesi gün tekrar gelmesi gerekiyor. Bu da yol vesaire gibi masraf durumlarını çok arttırıyor. Dolayısıyla o yüzden fiyatın yükseldiğini söyleyebiliriz. Sonrasında bu sürecin zaten bir ustayla da yapsak biz başında duracağımızı ve takip etmek isteyeceğimizi bildiğimiz için neden biz yapmıyoruz deyip kolları sıvadık. Sadece çelik mala kullanımında teknik bir becerimiz olmadığı için bu konuda normal bir ustadan destek alarak uygulamayı yapabileceğimizi düşündük. Dolayısıyla videoda göreceğiniz uygulamalar Vahdettin Bey'in desteği yani danışmanlığı ve bizim araştırmalarımızla biraz yolda şekillendi diyebilirim. İsterseniz hızlıca adımların üzerinden geçelim. Yüzey temizliği ile ilgili tüm detaylar videoda net bir şekilde gözüküyor. Muhtemelen öncesi ve sonrası bir adımlarında temizliğin ne kadar işe yarayıp yaramadığını siz de fark etmişsinizdir. Yine akışta detayları kaçırmış olabilirsiniz. Bazı öncesi ve sonrası ile ilgili detaylı fotoğrafları da şu an ekranda paylaşmaya çalıştım. Kalıp işçiliği ilk başta ne kadar düzgün gözükse de detaylı bir şekilde baktığınızda kalıp birleşimleri ve sonraki beton uygulamaları sırasında dökülen betondan dolayı çapaklanmanın olduğunu görebilirsiniz. Bu çapakların bir kısmı raspa ile temizlenebiliyordu ama etkili bir çözüm olması için biz tel fırça uygulamasını kullandık ve burada düzgün bir yüzey oluşturabilmek için biraz zaman ayırdık diyebilirim. Bu zımparalama işlemi sırasında da çok fazla toz vesaire çıktığından dolayı bu yüzeyi arındırabilmek için de aklımıza gelen en mantıklı çözüm araba yıkamada kullanılan tazikli suyla bütün duvarları ve yüzeyleri yıkamak oldu. Temizlikten sonra odaklandığımız konu uygulama bölgesiydi. İki sıra tuğla ve temel arasındaki alan suyun sızma ihtimalinin en yüksek olduğu yerlerden birisi. Bu riski azaltmak için su yalıtımını yalnızca temel kotunda bırakmadık. İki sıra tuğla yüksekliğine kadar devam ettirdik. Hatta bu uygulamaya geçmeden önce tuğlanın bu seviyeye gelmesini bekledik diyebilirim. Ve tuğla uygulandıktan sonra derin boşlukları ve tuğla yüzeylerini de pürüzsüz hale getirebilmek için yine duvarda da bazı yerlerde derin noktalar vardı. Buralara lokal tamir harcıyla yamalar yaptık. Yama konusuna girmişken bir önemli konu da
kalıp aşamasında kullanılan saplama demirler. Bu demirlerin uçlarını dışarıda bıraktığınızda hem yalıtım katmanının zedeleme riski oluşuyor hem de zamanla buradaki nemden vesaireden dolayı pas kusması dediğimiz sorun ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle hem bina içinden hem de dış cephedeki demir uçlarını derin ve düzgün bir şekilde kestik. Ardından epoksi reçine bazlı bu iş için özel olarak üretilmiş bir ürünle bu kesilen uçları yine kapattık. Yani bir tamir uygulaması da burada yaptık. Tamir harcı uygulamalarından sonra yüzeyde kalan tozları arındırmak ve malzemenin yüzeye daha iyi tutunabilmesini sağlamak için bir astar uygulaması yaptık. Ne yazık ki bu aşamayı yaparken yine video çekmeyi unutmuşuz çünkü uygulamayı biz yapmıştık. Astar aslında boya kıvamında sıvı bir malzeme ve direkt ruloyla duvara hızlı bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. O yüzden siz kurumuş halini gördünüz. Astar uygulamasının ardından yalıtım malzemesinin ilk katmanını sert bir fırçayla yüzeydeki küçük delikleri ve boşlukları dolduracak şekilde bastırarak uyguladık. Bu kalın bir katman olarak düşünmeyin bu uygulamayı. Kuruduğunda bayağı ince ama yüzey iyi tutunan bir yapıya kavuşuyor. Kuruma süresi tamamlandıktan sonra temel altında kullandığımız proof membranın bittiği yerde de ekstra bir önlem almak istedik. Fileyi birleşim noktasının üstüne yerleştirdikten sonra yalıtım malzemesini çelik malayla biraz daha kalın ve sert bir şekilde uygulayarak yüzeye yedirmeye çalıştık. Bu katmanın fileyle birlikte biraz kalın bir tabaka oluşturduğunu, o yüzden de birkaç günden fazla bekleme süresi gerektiğini tekrar söylemekte fayda var. Burada temel videosunda bahsettiğim proof membranın nasıl yapıştığına dair detayları görebilmeniz için ayrıca birkaç daha resim eklemeye çalıştım. Bu ürünün yapışması çok iyi. O kadar temizlik aşamasında vesairede en ufak bir kalkma ya da herhangi bir şey görmedik. Bu konuyla ilgili belki son bölümde tekrar konuşabiliriz. Güzel bir fikrimiz var. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Son olarak da çelik mala uygulamasından sonra filenin üst noktaların bazı yerlerinde malzemenin eksik kaldığını, hatta filenin çizgilerinin belli olduğunu gördüğümüz için bu sefer de rulo kullanarak bu yalıtım malzemesini çok ince bir katman olarak bir kez daha bütün uygulamanın üzerinden geçerek bir rötuşlama daha yapıp uygulamayı 3 adımda finalize ettik diyebilirim. Uygulama tamamlandıktan sonra bizim de bazı çıkarımlarımız oldu. Süreçte neleri daha iyi yapabilirdik? Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Eksik gördüğümüz tek şey file uygulamasını biz yarım boy olarak yaptık. Belki maliyeti biraz azaltmak için bunu tercih etmiş olabiliriz. Ama şimdi tekrar yapsak muhtemelen yüzeyin tamamında file uygulaması yapardık. İkincisi, temelde kullandığımız proof membranın sadece radyal temelin tabanında değil, 120 santimlik su basmanı kotunun ve perde betonların tamamında uygulayabilirdik diye düşünüyoruz. Evet, saplama demirler nedeniyle bazı noktalarda bu membran delinmiş olacaktı. Ama lokal bir yalıtım uygulamasıyla buradaki genel işçilik ve bu kadar zahmet ortadan kaldırılabilirdi diye düşünüyoruz. Özellikle proof membranın betona yapışmasını gördükten sonra bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Buradaki temizlik, uygulama detayları vesaireleri işçilik konusunda inanılmaz fark yaratabilir. Bu burada bir not olarak kenarda dursun, denemek isteyenlerin de aklında bulunsun diyebilirim. Son olarak bizim projede kullandığımız ürün dışında özellikle ıslak alanlarda tercih edilen, yine Weber'in SS10 diye tabir edilen bir ürününü de kullananları gördük. Bizim arka taraftaki perde yüzeyimiz çok geniş olduğu için ve buradaki maliyetleri böyle bir ürün kullandığımızda artacağı için biz bunu tercih etmedik. Tabii sizin bütçeniz ve uygulama alanınıza göre farklı malzemeleri tercih etmeniz mümkün olabilir. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Eğer sizin de bu tür projelerde kullandığınız, işe yarayan uygulamalar ve önerileriniz varsa yorumlarda belirtebilirseniz hep birlikte yeni şeyler öğrenmiş oluruz. Hem de başkaları da bunlardan faydalanabilir. Uygulamada bize destek olan başta Vahdettin Bey olmak üzere bütün ustalara tekrardan teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Bu adımdaki maliyetleri kendi işçilik yevmiyelerimizde hesaplayarak yazmaya çalıştık. Tabii biz süreci biraz detaylı bir şekilde ele aldığımız için buradaki işçilik maliyetleri bize özel oldu biraz. Standart yalıtım malzemesi işçilik rakamlarının da bu civarda olacağını düşünüyoruz. Bizim uygulama yüzeyimiz yaklaşık 115 metrekare olduğunu da söylemekte fayda var. Bir sonraki videoda toprak altı ısı yalıtım detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Pasif House hesaplarımıza göre 16 santimlik XPS uygulamasının detaylarını merak ediyorsanız bizi takipte kalın. Hoşça kalın.